Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayrın olsun. Hemen başlayalım. Bu arada dışarıda çok fazla rüzgar var. Çok ses gelirse şimdiden kusura bakmayın. Şimdi alçaklar şu an ne yaşıyorlar buna bakalım. Değnek yedilisiyle üçüncü kişilerin çıkardığı problemlerle mücadele etme süreçlerinden bahseder bize. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeceğim. Ciddi şekilde özgür iradeye müdahale edilen bazı durumların içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Bu ne demek? Taraflardan biri diğerine farklı bir özgür iradesine müdahale ederek bir şey yapmış olabilir. Ya da dıştan yapılan bu tarz bir durumda mücadele ediyor olabilirler. Şimdi kutsal kadın valide, vazgeçme, özgür irade ve dostluk kartıyla özellikle çok yakınlarında dost gibi gördükleri kişilerle ilgili sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Biraz şöyle hissettirdi açıkçası. Kendi ikili ilişkilerin dışında dıştan gelen bazı farklı etkenlerle mücadele etme zorunda kaldıkları bir süreçteler. Yani burada nasıl bir durum olabilir? Örneğin işte bir evlilik varsa, çocuklar varsa arada ve dışarıda farklı kişiler, ama bu siz gibi değil yani, böyle bunu net aktarabilirim. Farklı bir enerjinin, farklı birinin işte bu çocuklara zarar vermesi ya da bu çocuklarla ilgili sıkıntılı bir durum ortaya çıkarmak istediğini fark edip ortak bir olup bu sorunlarla mücadele etme durumunda kalmış olabilirler. Yani burada aslında negatif bir birbirlerine karşı negatif bir durumda olmalarına rağmen anlaşma yapmak zorunda kalmış olabilirler. İyi geçinmek zorunda kalmış olabilirler. Bazı şeyleri görmezden gelmek zorunda kalmış olabilirler. Şimdi bir iş ortaklığı varsa, parasal bir ortaklık varsa ya da birbirlerinin bir açığını biliyorlarsa, bu çok değişik geldi açıkçası. Bu zamana kadar böyle hiç gelmemişti, öyle söyleyeyim, açılımlarda. Birbirlerinin bir açığını biliyorlarsa ve bu ama ortak bir açık, yani bir tarafın yaptığı bir durum değil yani. Yani bir tehditvari bir durum değil diyebilirim öncelikle birinci durum olarak. Burada kendilerini koruyabilmek adına onlara gelen farklı, özellikle bir kadının yapmış olduğu bir sıkıntılı süreç var ve bununla mücadele etmek durumundalar diyebilirim. Umarım anlatabildim burayı. İkinci bir durum olarak da şöyle, yani böyle bir durum yoksa taraflardan biri diğerinin özgür iradesine müdahale eden bazı şeylerde bulunmuş olabilir. Çalışmalarda diyelim artık. Enerjilerde bulunmuş olabilir. Burada alınan bazı kararlardan vazgeçilmek adına, vazgeçilmesi adına bazı çalışmalar yapılmış olabilir. Ama burada ortak enerji olarak bir mücadele enerjisinin olduğunu söyleyebilirim. Daha ılımlı davranılan bir tarafın olduğunu ve farklı durumlarla da aradaki negatifliği ortadan kaldırmak istendiğini söyleyebiliriz. Vazgeçme kartıyla beraber alınan bir karar varsa bu kararı ortadan kaldırabilmek adına bu çalışma yapılmış olabilir ve işte
üçüncü kişi olarak işte örneğin bir partner için dinliyorsanız sizinle devam etme kararı aldıysa aklınızdaki kişi ve bu karardan dönmesi adına yapılmış bazı durumlar olabilir. Şimdi kolektif bir açılım bazılarınız için aktarmış olduğum gibi ilk durum geçerli olacak. Bazılarınız için de aktarmış olduğum ikinci durum. Ama sanki biraz farklı kişilerle mücadele etme durumu daha yüksek gibi hissettirdi. Neden bunu yaşıyorlar? Buna bakalım. Sağ, su, kafes, uyanış, yalan ve adalet. Şimdi özellikle aktardığım birinci durum, yani farklı kişilerle mücadele etmek zorunda kaldıkları bir süreçten geçiyor olabilirler. Bu da daha çok böyle bir mahkeme, adaletle ilgili bir süreçleri olabilir. Bazı konularda söylenen yalanlar olabilir, arkadan çevrilen işler olabilir ve bu yüzden de birazcık böyle biraz şeyi de hissettirdi. Hatalı olan taraf olduklarını ve burayı toparlayabilmek adına bazı çabaların içerisine girdiklerini söyleyebilirim. Şimdi sağ karakteri biraz sorumluluk almayan, özgürlük isteyen ve görünüp kaybolan enerjilerde olan biridir. Çok böyle işte bir iş almıştır, o işi yapmaz diyelim. Bu tarz bir durum olabilir. Biraz kapana kısılma durumları var. Burada aldıkları bir iş olabilir, söyledikleri bir yalan olabilir. Şimdi su kaynaktır, yaşam kaynağıdır. Kaynağa dönmektir. Bu noktada yaptıkları ya da söyledikleri bir yalanla ciddi şekilde kendilerine zarar vermiş olabilirler ve burada döndürebilecekleri bir durum şu an görünmüyor. Yani yakın geçmişte böyle bir durum yani nasıl düzeltebileceklerini çok da anlayamadıkları bir durumun içerisinden geçmişler ve burada belki farkında olarak belki farkında olmayarak yaptıkları bu durumla beraber ciddi bir sıkıntılı sürecin içerisine girdiklerini fark etmiş olabilirler. Şimdi böyle bir durum yok diyen arkadaşlarım için ikinci durum olarak da şöyle söyleyebilirim. Bazı uyanışların gerçekleştiği bir süreçten geçmiş olabilirler. Yine aynı şekilde mahkemeyle ilgili bir durum içerisine girmiş olabilirler. Taraflardan biri böyle bir şey başlatmış olabilir. Ya da artık daha adil bir durumun içerisinde kalabilmek adına adımlar atılmış olabilir. Daha çok işte mesela diyelim partner durumu için artık bu durumun devam etmemesi gerektiği, asıl olmak istediği kişiyle olmak adına adımlar atılmış olabilir. Ya bu zamana kadar sürekli böyle işte nasıl söyleyelim, karşınızda aklınızdaki kişiye bir şey sorduğunda üçüncü kişi çok net olmamış olabilir, yalan söylemiş olabilir aklınızdaki kişi. İşte bazı şeyleri çevirmiş olabilir. Kendi çıkarları için daha çok böyle ne yapacağını bilemeyen, işte zihniyle düşüncelerin ne böyle netleştiremeyen, zihni ve kalbi arasında gidip gelen, ne yapacağını bilemeyen bir enerjide kalmış ve burada bazı yanlışlar yapmış olabilir. Ama bu yanlışların ortaya çıkmasıyla beraber de yaşanan bazı durumlar oluşmuş olabilir. Yani bu zamana kadar örneğin söylememiştir ama şu anki enerjide bazı şeylerin ortaya çıkması, bu yalanların ortaya çıkmasıyla beraber atılan adımlar ve bu adımlarla beraber kaybetmek istemeyen taraf olduğu için farklı bir enerji çalıştırmış olabilir. Devam edelim. Siz neden bu ilişkinin içindesiniz? Çok yorucu bir enerjileri var ama. Yani şu an ciddi bir çıkmazın içerisindeler. Burada çok ciddi bir maddi bir kayıpla karşı karşıya kalmış olabilirler. Şimdi siz neden bu ilişkinin içerisindesiniz? Kaos geldi zaten. Aldatma geldi. Harabe geldi. Öncelikle kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Güzel şeyleri kendine layık görememektir aslında. Harabe kartı. Ya da şöyle de söyleyebiliriz. Daha önceki yaşadığınız durumlarla beraber kabul ettiğiniz bazı negatif durumlar olabilir. Ya ben zaten mutlu olamam. Benim karşıma hep böyle insanlar çıkar gibi gibi durumlar olabilir. Aldatma kartıyla beraber güven problemi yaşıyor olabilirsiniz. Hayatınızda ki sürekli takip eden arkadaşlar bilir. Üçlü ilişkilerle ilgili genellikle bilgi olarak aktarırım. Üçlü bir durumun içerisindeyseniz eğer gerçek bir ilişki istemiyor olabilirsiniz. Aile kavramı ile ilgili sorunlarınız olabilir. Yani sorunlarınız olabilir derken negatif inançlarınız olabilir. Kendinizi değerli birinci sırada görmüyor olabilirsiniz. Bu tür durumlar daha çok böyle üçlü ilişkinin içerisinde olmaya sebep olan inançlar, enerjiler olabiliyor.
Bazıları tabii ki herkes için aynı şey geçerli diyemem ama genel manada bu duygular daha yüksek oluyor. Burada hayatınızda genel manada böyle güveni tadamayacağınızı, güveni hak etmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ne kadar şanslı ve değerli olduğunuzun farkında olmadığınızı söyleyebilirim. Özellikle de aileyle ilgili, aile ve çocuklarla ilgili bir e, durumunuz olabilir. Yani şöyle, bazılarınız için özellikle aklınızdaki kişi evliyse burada çocuklar üzerinden bir sınanma durumunuz olabilir. Çocukları varsa eğer. E, Bunu çok hissettim. Nasıl söyleyeyim? Mesela bu çok garip gelebilir belki bazıları için ama örneğin kendi çocukluğunuzda işte anneniz, babanızın böyle bir durumu yaşanmış olabilir işte. Anneniz babanız aldatmıştır ya da babanız annenizi aldatmıştır. Ve çocuk olarak bu tarz durumlar karşı karşıya gelip çok ciddi zararlar ya da üzüntüler yaşamış olabilirsiniz. Böyle bir sınanmadan geçiyor olabilirsiniz bazılarınız. Bazıları için de gerçekten güvenilir, mutlu bir ilişkiyle ilgili inanç eksikliği olabilir. Devam ediyorum. Yani burada diyebilirsiniz. Özellikle böyle bir durum yaşayan arkadaşlarım ya tamam ben bunu yaşadım diye başkalarına yaşatacağım demedim ki gibi. Ya da ben öyle bir şeyle başlamadım ki gibi. Yani bu öyle bir şeydir ki siz karşınızdaki kişinin evli olduğunu bile bilmezsiniz. Yani bir ilişkiye başlarsınız örneğin. Karşınızdaki kişi der ki ben bekarım der, hiç evlenmedim der mesela örnek veriyorum. Ama sonra bazı şeyleri görürsünüz. Evli olduğu çıkar, çocuğu olduğu çıkar. Tabii herkes için geçerli değil ama enerjinin çekme durumuna aktarmak adına söylüyorum. Yani bu sizin özellikle ben şunu yapayım, bunu yapayım gibi bir yaklaşımınız değil. Bu enerjisel olarak inandığınız şeyin bilinçaltındaki o inancın kendini göstermesi ve hayattan bunu görebilmeniz adına karşınıza gelen durumlardır. Öyle söyleyeyim. Yani kimse özellikle böyle bir şey yapayım gibi bir bakış açısı da bulunmaz. O yüzden ister böyle bir durumda olun, ister böyle bir durum size yaşatılıyor olsun. Lütfen kimseyi yargılamayın. Yargıladığınız her şeyi yaşarsınız. Her şeyi yaşamak için istekte bulunduğunuzu iletmiş olursunuz. Lütfen bunu unutmayın. Bana da ver, ben de göreyim nasıl oluyormuş. Ben daha güzel yaparım. Hadi gönder aynısındandır aslında. Lütfen bunu yapmayın o yüzden. Şimdi devam edelim. Kendinizle ilgili neyi fark etmesiniz? Buna bakalım. Bakın yuva, kabile, imparatoriçe, kıskançlık, sunit. Şimdi çok net şunu söyleyebilirim. Kadınlara karşı ister kadın olun ister erkek olun hiç fark etmiyor. Kadınlara karşı, dişil enerjilere karşı, kadınlara karşı bir ön yargınız olabilir. İşte örnek olarak çocukluğunuzda siz böyle bir şey yaşamışsınızdır. Babanız böyle bir şey yaşatmıştır size. İşte karşı taraftaki kadına karşı bir öfke ya da geliştirmişsinizdir mesela. Böyle düşünebilirsiniz burayı. Burada herhangi bir kadına karşı ya da genel olarak kadınlara karşı bir öfkeniz olabilir. Bu atalardan gelen bir durum da olabilir. Şimdi kabile kartı bizim ailemiz, sülalemiz, akrabalarımızdan bahseder bize. Şimdi bakın yuva kartı da geldi. Genel olarak atalarınızda ya da geçmiş yaşamlarınızdan gelen işte kadın figürlerin zarar vermesi, ev, yuva olmakla ilgili, yuvanın acı veren bir yer olması ile ilgili. Şimdi sandık destesi diğer destelerden biraz daha farklıdır. Buradaki yuva kavramı daha çok böyle acı çekilme durumları. Sadece hüzün gözyaşları dökülüyor yazar burada. Burada sıkıntılı durumlardan bahseder bize yani yuva olarak baktığımızda. Sunit karakterine baktığımızda da aldatan bir karakterdir. Sahiplenicidir, dengesizdir, bencildir. Dışarıda çok modern, evde gelenekseldir. Denge sıfırdır anlayacağınız yani öyle söyleyeyim. Bencildir ve aldatan bir karakterdir. Bu tarz kişileri hayatınıza çekiyor olabilirsiniz. Aile, yuva, kadınlarla ilgili ciddi sıkıntılarınız olabilir. Bilinçaltı olarak kaybetme korkunuz çok yüksek olabilir ve verdiğiniz emeklerin karşılığını alamayacağınıza dair inançlarınız olabilir. Yani ben ne yaparsam yapayım, ben mutlu olamam, ben ne yaparsam yapayım karşılığını alamam gibi inançlarınız olabilir.
Ee, Çok büyük bir huzursuzluk. Sanki hayatınız boyunca böyle hissetmiş olabilirsiniz. Ee, Bu durumdan şifalanmak için ne yapmanız gerekiyor, buna bakalım. Sessizlik, bir çare, düşünmek, hayal, kalp, kılıç şövalyesi. Öncelikle kendinizi çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Şifacı ve zaman kovduğu yanından bulutlara bakıyor hala, yazıyor bir çarede. Yani ben düzelemem, işte ben düzelemem derken, işte ilişkilerde sorun yaşıyorsunuz. İşte ben hep aynı şeyleri yaşarım, benim ilişkilerim hep böyle olacak dediğiniz bir çaresizlik, kabul edilmişlik olabilir. Öncelikle buradan çıkmanız gerekiyor. Kılıç şövalyesi. Şimdi kılıç şövalyesi çok fazla zihin çalıştırmaktan bahseder. Soğumadan, kavgadan, rekabetten, kuruntudan ve mesafeden bahseder bize. Sürekli ilişkilerin içerisinde işte çabalamalıyım, işte ya da ne diyeyim şimdi, yani burada öfke vardır ya, ciddi bir öfke vardır. Hem çok zekisinizdir, hem de karşınızdaki kişiyi alt etmek, kazanmak, belki de doğru tanım bu, kazanmak. İçsel olarak içinize o inandığınız şey her neyse, kazanmak adına sizi böyle yönlendiriyor olabilir. Mesela üçlü bir durumdasınız. Ne olduğu hiç önemli değil. Üçlü bir durumdasınız. Beni seçmeli dediğiniz ve beni seçmesi için her şeyi yapmalıyım dediğiniz bir bakış açınız olabilir. Bunun farkına varmanız gerekiyor. Öfkeyi biraz dindirmeniz gerekiyor. Hatta bayağı dindirmeniz gerekiyor diyebilirim. Dışarıdan böyle çok şey olabilirsiniz. Öfkeli görünmüyor olabilirsiniz ama içte büyük bir öfke olabilir. Şimdi düşünmek, sessizlik ve hayal kartı geldi. Biraz kendinizle böyle kalmanız gerekiyor diyebilirim. Çok fazla kendi iç dünyanızı sorgulayan bir yapınız olmayabilir. Aslında birçok kişi, bu kanalı izleyen, özellikle sürekli takip eden arkadaşlarım yorumlara da yazıyorlar zaten. Farkındalığı yüksek ve farkındalığını daha da böyle arttırabilmek adına ciddi çabalayan arkadaşlarım. Bunu biliyorum. O yüzden burada evet, yani kendi iç dünyanıza dönüyor olabilirsiniz ama yeterli olmuyor olabilir ya da bazı şeyleri görmek istemiyor olabilirsiniz. Buraya biraz odaklanmanızda fayda var. Bunun yanı sıra şunu da söylemeliyim. Çok düşünüyor olabilirsiniz. Çok ayrıntıya takılıyor olabilirsiniz. Ve negatif durumları çoğaltıyor olabilirsiniz. Burada bu durumları kendinize göre alın lütfen. Kendi hissettiğiniz, yaşadığınız şeylere göre alın. Özellikle çok düşünüp çok ince ayrıntıda boğuluyorsanız, çok negatif durumları hatırlayıp sürekli bunları yaşıyorsanız tekrar tekrar zihninizde, burayı şifalandırmanızda fayda olabilir. Özellikle kalp kartı ve hayal kartı için de şunu söyleyebilirim. Kalp kartı evet sevgidir, aşktır, mutluluktur. Ama öncelikle kendi içinizdeki o değeri sorgulamanız, kendinize ne kadar değer veriyorsunuz, kendinizi ne kadar seviyorsunuz, buna odaklanmanız gerekiyor. Ve bu noktada şöyle söyleyebilirim. Genel olarak zihninizde canlandırdığınız şeyler, kurduğunuz hayaller, istekler gerçekten mutlu olmak için mi oluşturuluyor? Yani burada birazcık şeyi hissettirdi. Gerçek mutluluğun sizin için ne olduğunun şu an çok farkında olmayabilirsiniz. Yani şöyle, örneğin bu ilişki içerisinde benim ne olursa çok mutlu olacağım gibi bir inanışınız olabilir. Bunun hayalini kuruyor olabilirsiniz ama örneğin bu ilişkinin içerisinde olma sebebiniz kendi değersizlik duygunuzsa, siz o değersizlik duygusunu şifalandıramazsanız, aklınızdaki kişi de hayatınıza gelse, işte evlenseniz de ya da evliliğinizi kurtarsanız da ya da işte ne olursa olsun düşünebileceğiniz en güzel olarak tanımladığınız şeylerin hepsi de hayatınızda olsa, kendi değerinizi bilmediğiniz sürece hiçbir şekilde mutlu olamazsınız. Çünkü değersizlik duygusu size değersizliğinizi hatırlatacak olayları, durumları çeker. O yüzden lütfen öncelikle kendinizi ne kadar sevip sevmediğinizi, kendi kalbinizi ne kadar dinleyip dinlemediğinizi, kendi kalbinizin şifalanması için nasıl hayaller kurup kurmadığınıza odaklanmanız gerekiyor diyebilirim. Spiral kartı geldi. Bakalım şamanlar size ne mesaj veriyor? Evet, direkt de bulduk. Düz geldiği için davet mesajı veriyor ve diyor ki kendinizi yenilemek için eski değerinizi bırakmalısınız. Zaten bunu yaptınız.
bunu yaptınız. O zaman eskiyi kazımaktan vazgeçin ve yeni oluşmaya başlayan yumuşak derinizi memnuniyetle karşılayın. Sürekli hatalarınızın üzerinde durma alışkanlığından vazgeçip doğanın kendi işini yapmasına izin verin. Taze derinin bazen yaralanmaları açık ve korkutucu hissettirebileceğinin farkında olun. Yenilenme yolculuğunuza rehberlik ettiği için spiralin şifasına güvenin dedi. Aldık, kabul ettik. Burada daha çok fazla negatife yönelen bir enerjiniz olabilir. Eski durumları sürekli böyle tekrar tekrar zihninizde canlandırıyor olabilirsiniz. Özellikle dediğim gibi böyle çocukluğunda işte yuva dağılması, işte aldatma, aldatılma, çocukların zarar görmesi. Bu illa kendi anne babanız da olmayabilir. Çok yakın bir işte komşunuz olur. Gördüğünüz, tanık olduğunuz bir şey olabilir. Çünkü o çocukluktaki o kaydetme şeklimiz çok farklı oluyor. Herhangi bir şeyi bir çocuk çok farklı değerlendirip kaydedebiliyor bilinçaltına. Bu tarafa bakıp burada ne varsa orayı şifalandırmaya odaklanmanızda fayda var. Çünkü oradaki enerji hala devam edip size şu anki bu sıkıntılı süreçleri oluşturuyor olabilir. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.